Merhaba arkadaşlar. Hadi Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte göstermiş olduğum 3 renkli ipimle yapımı kolay ve basit olacak bir tığ işi örgü desen modelini en çok örülen modellerden biri olarak düşündüğüm bu modeli sizlere 2,1 milimlik tığımla 3 renk üzerinden çalışarak göstereceğim. Bir bebek battaniyesi olarak yapabilirsiniz. İplik dokularınız farklı olduğu takdirde farklı örgü modellerinin tasarımında da kullanabilirsiniz. Öncelikle her zamanki gibi düğüm atarak başlıyoruz. Bir bebek battaniyesi yapacaksanız yaklaşık 1 metreyi 110 santim olarak ölçerek yapabilirsiniz. Zincirinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben uygun ölçülerde yapacağım. Sonrasında karşınızdayım. Evet, bakın böyle örnek modelde 45 tane zincir çektim ve şimdi geriye doğru dönüp başlıyorum. Yaklaşık arkadaşlar tığımın üzerine ipimi doluyorum ve 3-4 tane zincir geriye batacağım ve attığım yere aynı yerin dibine toplam 4 tane ikili çift trabzan yaparak ilk modelimizin başlama aşamasını oluşturuyorum. Böyle sıra sıra aynı yere toplam 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Başlama aşaması çok kolay. İkinci sırası da çok kolay arkadaşlar. Örnek modelimiz 2 sıradan oluşan kolay modellerden biri. Şimdi bakın son 4. ikili trabzanımı da yapıyorum. Aynı yere isterseniz 4 tane zincir üzerine de yapabilirsiniz bu modelde. Farklı olarak aynı yere batmadan yani. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Zinciri arttırabilirsiniz. 3 zincir ileriye batıp yine aynı yerin dibine toplam 4 tane çift trabzan, ikili trabzan yaparak böyle bir zincir, 4 tane çift trabzan, bir zincir, 4 tane çift trabzan yapıp sona kadar geliyoruz arkadaşlar. Bakın böyle. Battaniyenizin boyutu mesela 110 santim zincir çektiniz. O ölçüde, o uzunlukta zincir sayılarını, atlama zincir sayılarını ayarlayarak devam ettiriyorsunuz. Üçüncü trabzanımı da yaptım ve 4. trabzanımı da yapıp bir zincir çekiyorum ve sıra sonuna kadar ilerliyorum. Hadi siz de yapın. Sıra sonunda bir ikinci sıranın başlangıcına görüşeceğiz. Evet, bakın sıra sonuna kadar geldim. Tamamladım arkadaşlar. Şimdi ilk başlama aşaması hani köşeyi dönerken 3 tane zincir yukarıya doğru 3-4 zincir geriye bakın gösteriyorum. Böyle atlamıştık ya. Toplam 5 tane olmuştu onunla birlikte. Şimdi bakın sonra da 4 tane çift trabzan yaptım ve bakın bir ya da iki zincir ileriye atlayıp ya da yanına direkt bir tane daha yani 5'e tamamlayıp başlama ve son aşamasını böyle beşer beşer bitiriyoruz arkadaşlar. Ortadaki 4 tane çift trabzan. Şimdi bakın çok kolay ikinci sıra. İpimi rahat dönebilmek adına bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. O en son yapmış olduğumuz 5. trabzan üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincirimi çektim. Ve ortada çekmiş olduğumuz bir tane zincire sık iğne yaparak sabit geçiş noktası oluşturuyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Yine bakın trabzanların arasında olan bir tane zincire batıp sık iğne yapıyorum. Yine 4 zincir şeklinde böyle sıra sonuna kadar ne kadar uzunlukta yaptıysak örgü modelimizi aynı şekilde devam ediyoruz. Örnek modelimiz aslında bu kadar bu şekilde oluşuyor. Bundan sonraki aşama 3. sıranın aşaması yani 1. sıranın tekrarıyla başlıyor. Evet bakın arkadaşlar böyle sıra sonuna kadar geldim. 4 tane ve sık iğne ile tamamladım. Şimdi son sıranın 4. zincirimi çekiyorum ve sıranın sonunu pardon. Ve en sonuna 5'i yani ilk başlama aşamasında dönerken kıvrımda yapmış olduğumuz yere sık iğne yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Yani aslında aynı 1. sıranın başlangıcını göstermeye geçiyorum. Hiç aslında burasını göstermesem de olur ama nasıl renk değişikliği yapabileceğinizi de sizlere göstermek istedim. Çünkü örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız olur içerinizde diye. Bakın aldım sarı renkli ipimi ve ilk
Trabzanı yani dönerken yapmış olduğum trabzanın üzerine düğümü attıktan sonra sık iğne ile iyice sabitledim. Bakın gözüme iyi gelmedi bu noktada. Şuradaki zincirin içerisine gireceğim arkadaşlar. Bakın iyice sabitlemek istiyorum. Böyle daha sanki yukarıya daha sütunlar daha güzel olacakmış gibime geldi. Şimdi burada attığım sık iğneyi üzerine 3 tane ya da 2 tane zincir çekerek tamamlıyorum. Çekmiş olduğum sık iğneyi bir tane zincir olarak sayabilirim. Şimdi bu zincirin içerisine bakın o sık yapmış olduğumuz zinciri ilk başlama aşamasında bir tane trabzan olarak sayıyorum ve zincirin içerisinde 4 tane çift trabzan yapıp aynı birinci sırasının aynısını takip ederek ilerliyoruz. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Yine başlama aşamasında yapmış olduğumuz üzere bakın bir zincirimi çektim ve tığımın üzerine doladım. İkinci zincirimizin 4 zincirimizin içerisine girip 4 tane çift trabzan yapıp bir zincir 4 çift trabzan, bir zincir 4 çift sıra trabzan şeklinde sıra boyunca kademe kademe adım adım ilerliyoruz. Örülmesi en kolay modellerden biri, bebek battaniye örümünde çok tercih edilen ürün. Siz de satabilirsiniz arkadaşlar. Evet, böyle sıra sonuna kadar tekrar ediyorsunuz. Şimdi ben öreyim, sizlere birkaç sıra sonra nasıl göreceğini göstereceğim. Evet, bakın arkadaşlar. Böyle rengarenk istediğiniz renkli iplerden tek renkli, iki renkli veya çok renkli olarak çalışabileceğiniz kolay ve güzel ve çok tatlı bir örgü modelinin yapımı hem de basit olan bir örgü modelinin battaniye modeli olarak sizlere nasıl yapılacağını yavaş yavaş gösterdim. Umarım seversiniz. Siz de istediğiniz fiyata satarsınız arkadaşlar. Evet, kenarına bir tığlama, kenar oyası yaptığınız takdirde istediğiniz uygun boyutlarda ve renklerle isterseniz renkleri ayarlayarak kız ve erkek bebeği olarak adlandırabilirsiniz. Böyle önü ve arkası kolay ve güzel bir model. Umarım seversiniz ve beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.